Hangi yaşta yatırım portföyümüz neye benzemesi gerekiyor? 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda portföyümüzde ne kadar altın, ne kadar hisse senedi, ne kadar eurobond, ne kadar kripto olması lazım? Buna nasıl karar vereceğiz? Ne gibi etkenleri göz önünde bulundurmalıyız? Sizin de böyle sorularınız varsa o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda yatırım portföyümüz farklı yaş gruplarına göre 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaş gruplarına göre nasıl oluşturulması lazım? Hangi yatırım enstrümanından, işte hisse senedinden, altından, emlaktan, kriptodan yüzde kaç olması lazım? Nasıl bölüştürmemiz lazım ve buna nasıl karar vermemiz lazım? Size arkadaşlar bu konuda video hazırladım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi ilk başta birçoğumuzun aklına gelen soru, ya birçok yatırım enstrümanı var. Bunun hangisi ne işe yarar, nasıl bileceğiz? İşte emlağı var, işte arsası var, kriptosu var, hisse senedi, altını, başka yatırım enstrümanları, işte tahviller, eurobondlar. Bunlara nasıl karar vereceğiz? İlk başta yapmamız gereken şey bunları olduğunun farkına varıp bunları öğrenmek. Yani bir yerden başlamak işte. Altın nedir, emlak nedir, hisse nedir? Zaten aşağı yukarı aşinalığınız, bilginiz vardır ama bunları öğrenmek önemli. Yatırım enstrümanlarını öğrendikten sonra tabii ki başlamadan yatırım stratejimizi oluşturmamız gerekiyor. Çünkü yatırım stratejimiz olmadan nereye gideceğimizi bilmeden doğru yere gidemeyiz. Yani ben A noktasından B noktasına gitmek istiyorum demezsem A'dan çıkaramam, hiçbir zaman B'ye varamam. Ondan stratejimiz, hedefimiz çok önemli. Yatırım stratejisi hedef ne demek? Örnek vermek gerekirse birçok yerde duyuyorsunuzdur bunu ve ama kimse size böyle somut olarak bundan bahsetmiyor. Bu şu aslında arkadaşlar, siz hayatta ne yapmak istiyorsunuz? Hayatta kendinizi nerede görüyorsunuz? Ve para sizin için araç ama ne için bir araç? Bunu biraz daha şekillendirmek aslında. Örnek olarak verdiğimizde mesela ben diyorum ki 40 yaşında finansal olarak özgür olacağım. Artık çalışmama gerek kalmayacak. Pasif gelirlerimle güzel bir hayat yaşayabileceğim. Bu bir hedef, bir strateji. Başka bir arkadaş şey diyor, ya ben 3 odalı işte şu muhitte, şu semtte bir ev almak istiyorum. Bu da bir hedef. Ya da çocuğumu yurt dışında bir üniversite okutmak istiyorum. İşte İngiltere'de okutmak istiyorum. Amsterdam'da okutmak istiyorum. Amerika'da okutmak istiyorum. Bu da bir hedef yani. Sizin hayattaki hedefinizde ona göre yatırım stratejinizi oluşturmak en mantıklı olan şey. Yani sizin zaten paranız var. Yani çok aşırı yüksek hedefleriniz yoksa o zaman daha az riskli bir portföy oluşturunuz. Ama sizin bir paranız yok. Yeni bir servet oluşturmanız gerekiyor. O zaman biraz daha riskli stratejiler oluşturmanız gerekiyor. Biraz daha riskli şeylere yatırım yapmanız gerekiyor. Aslında mantık bu. Diyelim ki sizin 10 liranız var. 11 lira yapmak istiyorsanız 10 liranızı. O zaman çok fazla risk almanıza gerek yok. Faize koysanız, eurobond'a koysanız zaten olur. Ama sizin 10 liranız var. Siz 1000 lira yapmak istiyorsunuz. O zaman daha riskli olan hisse senedi olsun, işte arsa yatırımı, kripto olsun, bunlara yönelebilirsiniz. Tabii ki süre de çok önemli. Yani siz 3 senede zengin olmak istiyorsanız, 3 senede paranızı 3'e katlamak istiyorsanız arsa çok mantıklı olmayabilir. Çünkü çok likit bir şey değil. Ama onun yerine kripto yatırırsınız, hisse senedine yatırırsınız. Orada şansınız daha fazla olur. Ama hiçbir türlü tahvile, faize yatıramazsınız. Çünkü oradan sizin bu hedefinize yakın bir gelir sağlamanız mümkün değil. Şimdi yatırım stratejinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra yatırım enstrümanlarını tanımamız gerekiyor, biliyorsunuz. Ondan bahsetmiştik. Altın nedir, hisse senedi nedir, emlak, arsa, eurobond, kripto, vadeli hesap ve benzeri. Hepsinin kendine özel artıları, eksileri mevcut. Yani hızlı bir şekilde etmek gerekirse altın arkadaşlar sizi zengin etmez. Paranızı enflasyona karşı korur. Altın size faiz getirisi sağlamaz. Altını alıp saklamak bir iştir. Yani bir kasanız ya da bankada bir kasada tutmanız gerekiyor. Ya da altın fonlarını alabilirsiniz. Ama ben her zaman fiziki altını tercih ediyorum diğer türevlerine. Diğer şey hisse senedi. Hisse senedi aslında bir şirkete ortak oluyorsunuz. Hisse senedi seçmek risklidir. Çünkü hangi şirketin nasıl performans göstereceğini çok bilemeyebiliriz. Hepimizin oturup her şirketle ilgili çok fazla bilgi edinmesine, araştırmasına zamanı olmayabilir ve olmaz. Yani hiçbirimizin, birçoğumuzun mesleği bu değil. Ama hisse senedi de sizi zengin edebilir. 3 kat, 5 kat, 10 kat
gelirler elde ettirilir. Mesela siz Tesla aldıysanız 10 sene önce paranız büyük olsa şimdiye 30 kat oldu. Ya da Apple aldıysanız gene aynı şekilde, Microsoft aldıysanız gene benzer şekillerde. Ama mesela daha kötü giden bir şekilde Intel aldığınız 5 sene önce büyük olsa şu an para kaybetmiş olursunuz. Yani ondan hisse senedi seçmek biraz daha riskli ama getirisi de daha fazla. Hisse senedinin temettü vereni var. Her 3 ayda ya da her 6 ayda bir ya da her yıl size temettü yani kar payı dağıtıyor. Böyle bir pasif gelir sağlıyor. Emlak arsaya baktığımızda da ev alırsınız, arsa alabilirsiniz. Bunlar likit varlıklar değil. Yani istediğiniz zaman elden çıkaramazsınız. Satmanız 3 ay, 6 ay, belki 1 yıl, 2 yıl alır satış fiyatınıza göre. Emlak size kira getirisi sunar. Kiracınız varsa onda da ayrı dertleri var. Arsanın herhangi bir kira getirisi olmaz. Arsada ama kiracı gibi bir dertle de uğraşmış olmazsınız. Eurobond'a baktığımızda Eurobond arkadaşlar nedir? Bir borçlanma aracıdır. Yani siz hükümetlere, siz şirketlere borç veriyorsunuz. Onun karşılığında size döviz bazlı ne yapıyor? Her 6 ayda bir ya da her sene size faiz ödemesi yapıyor bu verdiğiniz borca karşı. Kripto son 10 senedir, son 5 senedir oldukça hype olan bir yatırım aracı. Bu da arkadaşlar bir aslında sanal para olarak düşünebiliriz. Blok zincir üzerinde yaratılan. Kripto arkadaşlar çok riskli. Yani 100 katına da çıkabilir. Paranız ertesi gün sıfıra da düşebilir. Bu saydıklarım arasında en riskli yatırım enstrümanı bu arkadaşlar. Vadeli hesap mesela açarız. Ne oluruz vadeli hesapta? TL yatırırsınız. TL bazında şu an işte %50, %60 yıllık faiz kazanırsınız. Bu da sizi zengin etmez ama düzenli bir gelir sağlar. Buradaki risk şudur. Enflasyondan daha az getiren bir vadeli hesap yatırırsanız o zaman paranız günden güne erir ve diyelim ki enflasyon %70, sizin vadeli hesabınız %80 getiriyor. Bu %80'in hepsini faiz olarak çekerseniz paranız 2-3 yıla çöp olur, hiçbir şey kalmaz. Bu şeyi %80'i tekrar bir kısmını, büyük bir kısmını yatırmanız gerekiyor ki enflasyona karşı paranız değerini korusun. Yani dediğim gibi hepsinin kendine özel artı ve eksileri var. Buradaki önemli şey aslında nasıl bundan bir mix yapacağımız, nasıl bundan bir güzel bir sepet yapacağımız ki stratejimize uygun ilerleyelim ve her yaşa göre düzgün, olgun ve risk profiline uygun bir şekilde arkadaşlar aslında ne yapmak? Yatırım stratejimizi oluşturmak. Şimdi altın ne demiştik? Size enflasyondan korur. Bu 1979 ile 2013 senesindeki altın ve tüketici enflasyonu grafiği. Buradaki gördüğünüz mavi altın, kırmızı da tüketici enflasyonu. Burada baktığımızda altın uzun vadede, yani buradaki işte kaç sene arkadaşlar? 1980'e 2014 desek ne yapıyor? 34 senelik bir süreç. 34 senede gördüğümüz şey şu: altın bizi enflasyona karşı uzun vadede koruyor. Bazen işte yukarı çıkmış, bazen aşağısında kalmış ama aşağı yukarı enflasyona karşı paramızı koruyor. Ama size enflasyon üstünde bir getiri, sizi zengin edecek bir getiri getirmiyor. Ne olur altın? Riskli zamanlarda, savaş dönemlerinde riskli, jeopolitik açısından kötü bir risk arındıran dönemlerde insanlar altına, benzer metallere yönelirler. Bu dönemlerde altın artar. Ama uzun vadede baktığımızda altın çok da sizi zengin edecek, paranızı katlayacak bir yatırım aracı değildir. Peki hisse senedine baktığımızda, hisse senedi dediğimiz gibi bir şirkete ortak olmak. Burada altın mavi olarak görüyorsunuz. İşte CPI denen tüketici enflasyonu kırmızı ve S&P 500'de, yani Amerika'daki en büyük 500 şirketin bulduğu endekste yeşil. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hisse senedi altını ve enflasyonu kat be kat geçmiş. Altına arkadaşlar fark atmış. Altın 2000 dolara yaklaşmışken burada gördüğümüz şey arkadaşlar 20.000 dolar. Tabii dediğim gibi bu 2013'ün datası. 2024 datasında durum çok daha farklı olabilir. Daha yüksek bir fark bekliyorum. Çünkü şu an altın işte 2300-2400'lerde ama S&P 500 çok daha yukarılarda. Yani buradan elde edeceğim şey, hisse senedi risklidir ama sizin servet inşa etmenizi sağlayabilir. Mesela 1980'de 1000 dolar yatırsaydık altına ve S&P 500'e ne olurdu? Altın arkadaşlar bugün 2430 dolar olurdu. Altına yatırdığımız 1000 dolar. S&P 500'de 110.000 dolar olurdu. Evet, gördüğünüz gibi süre uzun. Süre 34 yıl ama 1000 dolar yatırsak altına ne olmuş? S&P 500'e yatırsak ne olmuş? Bunu da size karşılaştırmalı göstermek istedim ki farkın ne kadar büyük olduğunu görün. Ama tabii altın çok güvenli bir liman. Yani altın gidip de %50 düşmez ama S&P 500 %50 düşebilir. Peki diyeceksiniz, sadece hisse senedi mi serveti inşa etmek için bir yol, yatırımımızı katlamak için? Yok, arsa yatırımı da aynı şekilde. Arsa yatırımı diğer bir servet inşa etme yoludur ama likit değildir. Yani istediğiniz zaman arsayı satamazsınız. İşte site alanıdır ya da tarladır, buraya imar gelecek diye alırsınız beklentilerle. Daha uzun süre beklemeniz gerekebilir. 5 sene, 10 sene, 20 sene beklemeniz gerekebilir. Bu şekilde arkadaşlar arsa yatırımı da size bir geri dönüş sağlayabilir. Peki güzel, tamam, hisse senedi bizi servet inşa eder. Peki doğru hisse senedi nasıl seçeceğiz? Birçok hisse senedi var. İşte yüzlerce, binlerce, 10 binlerce hisse senedi var dünyada. Amerika'da işte binlerce var. Nasıl seçeceğiz? Teker teker gidip hisse senedini seçersek.
Şimdi arkadaşlar benim yaptığım şey şu. Ben hisse senedi seçmiyorum. Yani birkaç tane aldığım hisse senedi var ama yatırımın çoğu endeks fonlarında. Endeks fonları nedir? Mesela bu benim yatırım yaptığım VOO denen, yani VOO ticker'lı isimli bir fon. Buradaki şey Vanguard şirketi S&P 500 ETF oluşturuyor. Yani Amerika'daki en büyük 500 şirketin ETF'ini oluşturmuş ve expense ratio'su, yani masrafı 10.000'de 3, oldukça düşük. Yani $10.000 paranız varsa senelik $3 maliyet ödüyorsunuz. Bu da önemli. Bunu da başka videolarda kanalda bahsetmiştim. Neden masraf oranının önemli olduğunu. Mesela ülkemizde benzer fonlar var, işte Garanti'de, Akbank'ta vesaire. Buradaki masraf oranları %2, %3. İnanılmaz. 100 katı yani bu gördüğünüz fona göre. Bu fonun güzelliği ne? Bu fonda teker teker seçmiyorsunuz. Bu fon sizin için profesyoneller tarafından farklı sektörlerde şirketlerin bir araya gelip aslında bir sepet yapılması. Burada gördüğünüz gibi iletişim servisleri var. İşte hızlı tüketim sektörü var. Onun sonra enerji var, finans var, sağlık sektörü var gibi birçok şeyden görüyorsunuz. Burada ağırlıklarında hangi sektördeki şirketler ne kadar ağırlığını oluşturuyor bu fonun, bunu da görüyorsunuz. Bakalım bu fon ne kadar getirmiş peki? Burada baktığımızda 2010'da çıkmış bu fon. 2010'dan bu yana senede %14 getirmiş. Bu çok güzel bir getiri. Son 10 yıla baktığımızda %12.37 getirmiş. Son 1 yıla baktığımızda da %22.67 getirmiş. Bunların hepsi döviz bazlı, dolar bazlı getiriler. Onlar oldukça değerli. Kanalda ben bu endeks fonlarını inceleyen, farklı endeks fonlarını, benim hangi endeks fonlarını yaptığımı açıkladığım endeks fonlarıyla Zengin Olun isimli video var. Bu videoyu mutlaka şu an bu videoyu durdurup göz atabilirsiniz ya da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Linkini sağ üstte bırakıyorum. Oradan dediğim gibi göz atabilirsiniz. Ama derseniz ki ben illa tek hisse seçmek istiyorum ve bu tek hissenin değerine nasıl bakabilirim? Hangi hisseler ucuz, hangi hisseler pahalı? Ona da arkadaşlar Apple ve Tesla hisselerini incelediğimiz bir hissenin gerçek değeri nasıl hesaplanır videosunu kanalda göz atmadıysanız atabilirsiniz. Hem kanala gidip bakabilirsiniz ya da sağ üstte bunun da linkini koyuyorum. Bunu da izleyebilirsiniz. Şimdi diğer yatırım aracımız Eurobond. Eurobond nedir? Videonun başında söylediğim gibi bir borçlanma aracı. Peki bu kime borç veriyoruz? İşte Eurobond'da ben mesela Türkiye hükümetinin çıkardığı Eurobond'lara yatırım yapıyorum. Ne demek bu? Türkiye hükümetine aslında borç veriyoruz. Diyelim ki 4 yıllık bir Eurobond. İşte örnek olarak Eurobond'lar genelde daha uzun süreli oluyor. Ama 4 yıllık bir Eurobond 2023 tarih çıkışı olsun. 2027'de de bitiş olsun. Şimdi çıkış tarihinde ne yapıyoruz? $1000 koydum diyelim, ben borç verdim Türkiye hükümetine. Bana ne yapıyor? Diyor ki %10 getiren bir Eurobond olsun bu. Diyor ki 2024 senesinde ben sana %10, yani $1000'ın %10'u $100'lık ilk kupon ödemesini yapıyorum diyor. 2025'te $100 ödüyor. 2026'da $100 ödüyor. 2027'de $100 ödüyor. Bir de benim ana paramı geri veriyor, $1000'ımı. Teşekkür ediyor borç verdiğim için. Bu şekilde bir sistem aslında Eurobond. Eurobond'un değeri sonuna kadar beklerseniz her zaman 1000 koyduğunuz 1000 alırsınız. Ama yani başında girip sonunda çıkarsınız. Ama ortasından girerseniz ya da ortasına çıkarsanız kar da edebilirsiniz, bir tık zarar da edebilirsiniz. Çünkü Eurobond'un faizlerine göre, Türkiye'nin risk primine göre ne yapıyor? Eurobond'ların fiyatları değişebiliyor. Şimdi siz %10'dan Eurobond'a girdiniz, %10 getiri olan. Türkiye'nin risk primi arttı. Yeni çıkardıkları Eurobond'lar %13, %14 getiriyor. O zaman sizin elinizdeki %10 getirinin nominal fiyatı, yani $1000 ne yapıyor? $950 düşüyor, $900 düşüyor. Ama siz gene çıkmazsanız sonunda gene sizin alacağınız $1000. Yani Eurobond'un çalışma mantığı biraz böyle. Ben genelde kısa vadeli Eurobond'lara giriyorum. Nasıl kısa vadeli Eurobond oluyor? Mesela şöyle arkadaşlar, 2006'da Eurobond'u piyasaya sürmüş hükümet. 2026'da bitecek. Yani 20 yıllık bir borç kağıdı. Ben 2024'te giriyorum. 2 yıllık, hem böyle risk almamış oluyorum hem de kısa sürede parayı geri alma şansını yakalıyorum. Ben yani kısa vadeli Eurobond'lara giriyorum dememin sebebi de o. Yine kanalımızda arkadaşlar Eurobond mu yoksa hisse senedi mi? Eurobond nedir? Hangisi daha iyidir? Karşılaştırmalı bir video yapmıştım. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Bol bol arkadaşlar size bu videoda önceki videolarımı öneriyorum izlemenizi. Çünkü daha sağlıklı bir şekilde bu videoda neler geçtiğini anlayabilirsiniz. Çünkü bu videoyu eğer her şeyi anlatırsam inanılmaz uzun bir video olur. Onu da istemeyiz. Peki şimdi arkadaşlar nelere baktık? Yatırım araçları nelerdir? Enstrümanlar nelerdir? İşte yatırım stratejisi nedir? Nasıl hedef konur? Bu hedefe nasıl ilerleriz? Hangileri riskli, hangileri risksiz? Buna baktık. Şimdi videonun bu kısmında 20'li 30'lu yaşlarda ya da işte 40'lı 50'li yaşlarda, 60'lı 70'li yaşlarda yatırım portföyümüz nasıl olması lazım? Onu bahsedeceğim. Bu videoda bahsettiğim şeyler yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Ben finansal bir danışman değilim. Sadece kendi yatırım kararlarımı, kendi hayat görüşümü, tecrübelerimi sizlerle bir sohbet eşliğinde paylaşmak isterim. Şimdi 20-30'lu yaşlarda ne yapmamız lazım? Biz servet inşa etmemiz lazım. Servet deyince biraz daha böyle abartı bir şey yapıyor ama şöyle düşünün. Yani hiç parası olmayan insanın bir $100.000 parasının birikmesi ya da 1 milyon TL parasının birikmesi önemli. Yani servet kısmında bunun değil, yani belli bir birikiminizin, belli bir paranızın oluşması olarak düşünebilirsiniz. Bunun için risk almamız gerekiyor.
Ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki düzenli olarak hisse senedi endeks fon alabiliriz. İşte bireysel emeklilik de buna dahil diyelim. Bireysel emekliliklerinizi çünkü endeks fonuna işte hisse senedine bağlayabiliyorsunuz. Bankanızda bunu konuşabilirsiniz. %70 yapardım ben hisse senedi oranımı. Risk alırdım. Düşebilir çıkabilir ama zamanınız var. Yani sabırsız değilseniz uzun vadede zaten hisse senedi getirisini gördük işte. VO fonuna baktık mesela. Ne yapıyor? 2010'dan bu yana %14, %15 getiri sağlamış. Son bir yılda %23 getiri sağlamış. Uzun vadede zaten düşse de bir yerde çıkıyor. Amerika hisse senetlerine S&P'ye baktığımızda senelik ortalama getirisi %8-10 arasında değişiyor. İkinci olarak ne yapardım? Kripto ama an olarak Bitcoin alırdım. Düzenli olarak hem hisse senedi fonları hem Bitcoin'i her ay sonu ya da her hafta sonu ya da her 3 ayda bir neyse sizin düzeniniz o şekilde ilerlerdim. Buna %20 koyardım. Arsa ev yatırımı tabii eğer kişilik olarak uygunsak, sabırlıysak önemli olan o. Çünkü arsa yatırıp işte fiyatı bir yıl sonra 2 katına çıkmasını beklerseniz olmaz o. Ya da likit olmasını isterseniz hemen para ihtiyacınız varsa olmaz. Buna da bir %10 koyardım. Yani %70 senede, %20 Bitcoin, %10 ev arsa yatırımı olarak düşünebiliriz. 20 ile 30'lu yaşları çünkü buralarda risk almamız gerekiyor. Tabii ki buradaki önemli nokta şu, dolar ortalama maliyet yapmamız gerekiyor. Yani bütün paramızı bir anda hisse senedine koymaktansa her ay belli miktar, her ay maaşımızın %10'uyla %20'siyle bu yatırımları yapmak daha mantıklı olur. Bitcoin'de de aynı şekilde. Peki 40'lı 50'li yaşlara geldiğimizde ne yapacağız? Amacımız buradaki elde ettiğimiz birikimi, 20 ile 30 yaşlardaki birikimi koruyup büyütmek olması lazım. Burada risk profilimizi biraz daha dengeleyebiliriz. 20 ile 30 yaşlarda risk profilimiz yüksekti biliyorsunuz. %70 hisse senedi, %20 kripto. Bunların ikisi de %90'ı yani portföyümüzün oldukça riskli yerlerde. Sadece ev arsa kısmı %10. Bu daha sağlam yatırım enstrümanı diyebiliriz. Şimdi 40-50 yaşta biraz daha risk profilimizi dengelemek lazım. Burada ne yapıyoruz? Düzenli olarak hisse senedi, endeks fonu, işte BES vesaire almaya devam ediyoruz. Ama buradaki miktarı total portföyümüzün %50'sine düşürüyoruz. Biraz daha Eurobond koyuyoruz içine. Eurobond daha garanti, bize pasif gelir sağlıyor. %20. Kriptoyu %15'te tutuyoruz Bitcoin olarak. Arsa %10 ve %5'te altını işin içine sokuyoruz. Biraz daha çeşitlendiriyoruz. Riskimizi azaltıyoruz. Savaş olursa altından kazanıyoruz. İşte Bitcoin rally yaparsa Bitcoin'den kazanıyoruz. Ama bunların hepsi düşerse de Eurobond'dan pasif gelirimizi sağlıyoruz ki işte aylık dolar bazlı gelir sağlayalım. Dediğim gibi ben Eurobond'u daha kısa vadeli olanı tercih ettim. Bahsetmiştim. Ne yapıyoruz? Eurobond'la pasif gelir sağlıyoruz. Bir yandan da kısa vadeli olanları tercih ederek ani mesela işte Bitcoin düşüşü, hisse senedi düşüşün durumlarında bunları değerlendirmek, bunları alabilmek için nakit bulundurmak aslında. Yani nakit olarak tutmuyoruz ama kısa vadeli Eurobond olarak tutuyoruz ki hemen onu nakde çevirip fırsatları değerlendirelim. Peki 60'lı 70'li yaşlara geldiğimizde ne yapıyoruz? Bu sefer risk profilimizi iyice düşürüyoruz. Az riskli, nakit akışı ve pasif gelir sağlayacak yatırım enstrümanlarına gidiyoruz. Burada yaptığımız şeyler ne? %60 Eurobond yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Eurobond'dan döviz bazlı gelirimiz tıkır tıkır yatıyor hesabımıza. Bir de büyük ve düzenli temettü veren hisse senetlerine geçiyoruz. Gene tercihen Amerika S&P 500 hisse senetleri. Burada %3, %4 veren hisse senetleri var. Hem sağlam şirketler hem yıllardır veren 25 senedir, 30 senedir bu temettüleri kesintisiz dağıtan ve temettüleri büyüten şirketler var. İşte Coca-Cola olsun, P&G olsun, Johnson & Johnson olsun. Bunlar denenebilir. Bu şekilde ne yapıyoruz? Hem risk profilimizi düşürdük oldukça. Eurobond zaten değeri değişmiyor. Gelir sağlıyor. Büyük ve temettü veren hisse senetleri de çok düşmez. Yani düşer ama gidip %10, %15 düşebilir. Daha fazla düşmez. Temettüleri kesilmedikten sonra bir sıkıntı yok zaten. Bu temettülerden ve Eurobondlardan gelen gelirle de hayatımızı sürdürüyoruz. Videoda nelere baktık arkadaşlar? Yatırım enstrümanlarını inceledik. Her yaşa göre, her yaş aralığına göre yatırım portföyümüzün nasıl değişmesi lazım? Nasıl şekillendirmemiz lazım? Risk iştahımızı nasıl ayarlamamız lazım? Ve hangi enstrümanları önermemiz lazım? Bundan bahsettik. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum video sizi finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştırmıştır. Videonun yararlı olacağını düşündüğünüz, faydalanmasını istediğiniz insanlar varsa mutlaka onlarla bu videoyu paylaşın. Onlarla bu videodan öğrenip, bilgilenip kendi hayatlarını, yatırım stratejini ona göre şekillendirirler. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olabilirsiniz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.